Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü bir markaya ait olan kağıt iple yaptığım çantanın çalışmasını yapacağım. Ben bu çanta için 500 grama yakın koyu renk ip, lacivert ip, indigo rengi gibi 150 gram kadar da kahverengi, açık kahverengi bir ip kullandım. Çantayı ilk önce tabandan örerek başladım lacivert iple. Sonra kahverengi ipe geçiş yaptım. Hazırsanız çantanın tarifine geçelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Videonun başında göstermiş olduğum çantanın taban kısmını göstereceğim. Ben normalde kağıt ip kullandım. 2 renk kağıt ip kullanacağız. İlerleyen dakikalarda büyütülmüş halini de göstereceğim. Şimdi koton ip, daha açık renk olduğu için koton ip kullanmak istiyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıyorum. Halkamı küçültüyorum. Burada hiç kaydırma yapmadan direkt üstlerden çalışacağız. İkinci sırada hep çift yaparak başlıyorum. 2. Yani ikinci sıranın bitiminde toplamda 14 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 2. Yine çift. Çantayı spiral bir şekilde öreceğiz. Hiçbir şekilde kaydırma yapmadan. Evet, 2 tane daha batıracağım. Bakalım. 10, 11, 12 ve 13, 14. Ben bir ayraç da getireyim. Arkadaşlar ayracı bulamadım. Bir ataç bulabildim. Şimdi bunu belirteç olarak kullanacak. Üçüncü sıranın ilk sık iğnesini yapıp ayracı takıyorum. Yanlış yere taktım. Üçüncü sırayı bir tekle başlayıp bir çift öreceğiz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çift. Bir tek, bir tek. Tekle başlamıştık. Çiftle bitireceğiz. Ayracı çıkarıp yine dördüncü sırama geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Ayracımı çıkarıyorum.
Şimdi dördüncü sırada aslında 2 tek bir çift öreceğiz. Fakat çiftli sıralarda bir kuralımız olacak. Yarısını başlayarak yapacağız. Onun için ilk sırada, yani dördüncü sırayı ilk başlarken bir tek bir çiftle başlıyorum. Sonra 2 tek bir çift şeklinde örmeye devam edeceğim. Sadece çiftli sıralarda olacak bu. Tekli sıralarda normal bir şekilde de öreceğiz. 2 tek bir çift yapayım. Bir, iki tek bir çift. Bir, iki tek bir çift. İki tek bir çift. Bir, iki tek bir çift. Hatırlarsanız ilk tekimizi burada yapmıştık. Sonda da bir tek yapıyoruz. Toplamda yine 2 tekimiz oluyor. Şimdi bir üst sıra tekli sıramız. 3 tek bir çift olacak burası da. Tekli sıralarda yarıya bölmeyeceğiz. Direkt öreceğiz. Birinciyi ördüm. İki, üç. 3 tekimi yaptım ve çiftliğimi yapıyorum yine. Yine 1, 2, 3. Bir çift. Bir tek. 2 tek. 3 tek. Bir çift. Bir tek. 2 tek. Bir çift. İki tek. 3 tek. Bir çift. Evet, 3 tek bir çifti bitirdik. Şimdi gene çift sayılı olan bir kısma geldik. 4 tek bir çift. Ama hatırlarsanız yarısını yapıyorduk ilk önce. Buraya onun için 2 tek yapacağım. Sonra bir çift yapacağım. Ondan sonra tekrar 4 tek bir çift olarak örmeye devam edeceğim. 1, 2, 3, 4. Yine bir çift yapıyorum. Sonra tekrar 4 tek bir çift. Kural değişmiyor. Tekli sayılarda normal tek sayımız neyse o şekilde örüp sonra çift örüyoruz. Mesela ben bunu ördükten sonra 5 tek bir çift olarak dümdüz öreceğim. Fakat 6. sıraya geldiğim zaman 6 tek yani bir üst sırada 6 tek bir çift yapamayacağım için çiftli sayılarda yarısını alacağız. 6 tek bir çift olduğunda 3 tek bir çiftle başlayıp 6 tek bir çift şeklinde devam edeceğim. Sonunda yine 3 tekli bitirmiş olacağım. Dediğim gibi tekli sayı işte 7 tek bir çifti düz öreceğim. 8 tek bir çift olduğunda 4 tek bir çiftle başlayıp 8 tek bir çift yapacağım. Bu şekilde devam edecek. Ta ki 17 tek bir çift oluncaya kadar örgüm. 17 tek bir çift olduğunda bitireceğiz taban için.
gerekli olan kısmı ve 17 tek bir çift ördüğümüz zaman toplamda 133 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Ben örülmüş halini kağıt iple bitireyim, tekrar görüşelim sizinle. Ben 17 tek bir çift olana kadar ördüm. Şu büyüklükte bir taban elde ettim. Fakat modeli kuracağım sayı 136. O yüzden buradan değil de 3 eşit, bir bu yandan, bir bu yandan ve bir de alt taraftan 3 tane daha ekleme yapacağım. Ondan sonra dümdüz öreceğim. Yine duvarı çıkarken sadece bu sırada eklemeler yapacağız. Ondan sonra hiç dümdüz öreceğiz yine kaydırma yapmadan. Şimdi birinciyi ördüm. Modelimiz belli olsun diye son ördüğüm sıraya belirtecimi takacağım. Ve dümdüz öreceğim. Sadece köşelerde 3 tane arttırma yapıp, yani her köşede birer tane arttırma yapacağım. Çift batacağım. Onun dışında örgü dümdüz devam edecek. Bu bitirdiğimiz son sıra vardı ya, son arttırma 17. Ondan sonra bir 8 sıra kadar düz öreceğim hiç arttırma yapmadan. Bu sadece istisna olarak 3 tarafta arttırma yapacaktık ya. Onunla birlikte dümdüz döne döne 8 sıra boyunca lacivert ipimle örmeye devam edeceğim. 8. sıranın sonunda renk değiştireceğiz. İlk arttırmayı sizinle birlikte yapmak istiyorum. O yüzden hani bir yarısına kadar öreyim. Ondan sonra artık 8 sıra ördükten sonra tekrar görüşeceğiz. 10 tane daha sık iğne yaparsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şu tam buraya denk geldi. 10 taneden sonra ilk arttırmamı sizinle birlikte yapıyorum. Ondan sonra dümdüz örüp bu sefer alt kısma geleceğim. Orada da bir tane arttırma yapacağım ve sağ tarafta da bir tane arttırma yapacağım. Toplamda 3 tane ekleme yapıp 136'ya çıkaracağız. Bu sıra bizim birinci sıramız. Bundan sonra bir 7 sıra daha hiç arttırmadan döne döne öreceğiz. Ben öreyim bu 7 sırayı, tekrar görüşelim. Ben 8 sıra olana kadar lacivert ipimle ördüm. Burası başlangıç noktamızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırada kahverengi ipime geçeceğim. Bunu bir şöyle çekip kilitliyorum. Lacivert ipimi takıyorum. Lacivert ipi bir sonraki sık iğneye tığımı batırdım. Kahverengi ipi de geçirip kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Bu sırada lacivert ipi kesmedim ama örmeyeceğim de, bir sıra bekleteceğim. Bir sıra boyunca tamamen kahverengi ile sık iğne yapacağım. Sonra bir üst sırada modeli kuracağız. Bir sıra boyunca her boşluğa kahverengi ipimle bir sıra sık iğne yapacağım. Ben bu kahverengi sırayı bitireyim, sonrasında görüşelim.
Ben sık iğnelerimi ördüm. En son 2 taneyi yapacağım. Bir tane ve en son bu ilk yaptığımızın kenarına kaydırmayla birleştiriyorum. Bu sırada tersten öreceğiz. Bir tane zincir çekiyorum örgümü ters çevirdikten sonra ve hemen şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektikten sonra hemen önümüze gelen ilk sık iğne boşluğundan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'yi de geçip 8. sık iğneye, önce ipimizin başına dolayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sık iğneme batıp normal ikili trabzan örer gibi yapacağız. Tığımın başına doluyorum. Bir kere çıkarıp bekletiyorum. 2 tane ilmeğim var. Sonra tekrar tığımın başına alıp aynı boşluğa yine bir tane ikili trabzan yapar gibi bir kere çekip bitirmiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bir kez daha dolayıp 4.'yü yapıyorum. Aynı şekilde bir kez daha dolayıp aynı yere 5 tane, yine bir dakika şöyle yapayım. Tekrar dolayıp bir kere çekip bitirmeden 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 tane yaptık. Bir tane daha yapacağım. Tığımda 6 tane ilmek olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve aynı yere, aynı boşluğa bu sefer üstüne almadan bir sık iğne yapıyorum. Ve arkadan görüntüsü, düzden görüntüsü böyle olmalı arkadaşlar. Sık iğnemi de yaptıktan sonra şimdi tekrar 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 tane boşluk atlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'sine gelip bir sık iğne yapıyorum. Onun yanına da bir tane daha sık iğne yapacağım. 2. Bundan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Bu sefer üstüne dolayacağım. Yani modeli bir sırada kuracağız, bir sırada düz bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye batıyorum yine. Aynı işlemi uygulayacağım. Bir kere çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine bir kere de çekiyorum. Yine 3. sırayı yaptım. 4.'yü de yapıyorum. Ve 5.'yi de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek vardı. Yine önceki gibi tek seferde hepsini çekiyorum. Çektikten sonra sık iğne ile aynı yere bağlıyorum. Ve tekrar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7. zincirimi yine çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne atlayıp 8. sık iğnenin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı atlıyorduk biliyorsunuz. Şimdi tekrar bu sefer yine bu popcorn'u yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir üstüne alıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane atlayıp 8.'ye tekrar yine ikili trabzanı yarım yapıyoruz. 2 tane ilmek bırakıyoruz. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Yine aynı şekilde görünüyor mu? Şöyle göstereyim daha net olsun. Üçüncüyü de alıyorum, yapıyorum. Yine dördüncü de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar hepsini aynı anda çekiyorum ve bir sık iğne aynı boşluğa bir tane daha sık iğne örüp bitiriyorum. Yani şöyle popcornlarımızı yapmak için 7 zincir çekerek başlıyoruz. 8. sık iğneye batıp 5 kere aynı yere batıyoruz. İkili trabzanları birer kez çekip tığımızda 6 tane ilmek kaldığında hepsini birden kapatıp aynı yere bir sık iğne ile sabitliyoruz. Sonra tekrar 7 zincir çekip 7 boşluk atlayıp 8. boşluğa bir tane sık iğne, onun yanına da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar 7 zincir çekip popcornumuzu yapmaya başlıyoruz. Yani bu popcornu sürekli tekrarlamayacağız. Bir sıra yapıp bir sıra yapmayacağız. Bu şekilde ben sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben popcorn sırasını bitirdim. Son sırada da bir tane sık iğne ördüm ve bitirdim. Hatırlarsınız ilk başladığımızda da bir sık iğne örmüştük. Bunlar yan yana geldi. Hani diğer şeylerde bu popcornların aralarında 2 tane sık iğne olmuştu ya, onları gerçekleştirdik. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum bu sırada. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Ve hemen bu ilk sık iğnenin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen arkasına, zincirin arka kısmına bir tane sık iğne. Hemen yanındaki yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne. 2 tane sık iğnemiz oldu. Ondan sonra bu 7 zincirlik boşlukları dolduracağız şimdi. Biliyorsunuz 7 tane atlamıştık, 8.'yi yapmıştık. Bu aralığında 7 tane olması gerekiyor. 1, 2, hemen hızlıca öreyim. 3, 4, 5, 6 ve 7. sık iğneyi de yaptım. Bu popcorn'un tepesindeki şu boşluğa şöyle göstereyim size. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra popcorn'un tepesindeki boşluğa da batıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra yine 7 tane sık iğne yapacağız aralara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra bu aradaki 2 tane sık iğne boşluğumuz vardı popcorn'un aralarında. Oralara da 2'şer tane batıyoruz. Ve bu sıra bu şekilde gidecek. 7 tane zincirlere 7 tane sık iğne, popcorn'un tepeleri şu görünen şu boşluğa bir tane ve aradaki 2 zinciri de 2 tane batırarak devam edeceğiz. Ben bu sıramı bitireyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben kahverengi sırayla bu sık iğneleri bitirdim. Artık bu örmediğimiz lacivert ipe geçeceğiz. Son 7 tane sık iğnemi ördükten sonra bu ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine geliyorum.
tığımı bekletiyorum. Burada lacivert ipimle alıp aradan geçiriyorum ve kaydırma yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Bu kahverengi ipimi de kestim. Alttan yürüteceğim onu da. Artık düz lacivert sık iğneleri her sık iğne boşluğuna gelene kadar bir tane sık iğne yapacağız. Yalnız bir üst sıralarda tekrar bu modeli kuracağımız için 136 tane ilmeğimiz vardı. Hani ne olur siz de sayın, tam 136 tane ilmek olacak şekilde olsun. Lacivert ipimle artık 15 sıra boyunca hep 15 sıra boyunca dönerek sık iğne öreceğim. O yüzden başlangıç noktamızı kaybetmeyelim diye yine ayraç koydum. Sayarak yapalım. Tam 136 tane ilmeğimiz olacak. Hani eksilmişse bir arttırma da yapabilirsiniz. Ben 15 sıra boyunca dümdüz lacivertle dönerek öreceğim. Hiçbir şekilde kaydırma yapmadan ilk sırada olduğu gibi döne döne öreceğiz. 15 sıra öreyim. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben 15 sıra lacivert ipimle ördüm. Görüntü bu şekilde. 15 sıra ördükten sonra tekrar bu ilk yaptığımız modeli yapacağız. Bir sıra sık iğne örüp kahverengi iple, sonra örgümüzü ters çevirip yine bu fıstıkları yapacağız. Şu an şöyle, bu sırada tekrar düğümümü atıyorum. Kahverengiye geçişi bu. Hatırlıyorsanız belirteç koymuştuk. Tığımı sık iğnemin kenarından geçiriyorum. Hiç lacivert ilmek almadan kahverengi ipimi de geçirip kaydırmayla bağlıyorum. Sonra bir zincir çekip aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada olduğu gibi sık iğne öreceğiz. Bu arada ben lacivert ipimi niye yürütüyorum? Pardon. Lacivert ipimiz yine koparmadan kalacak çünkü yine lacivertle örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğnemizi ördükten sonra fıstıklarımızı yapıyoruz. 7 zincir çekip üstüne tekrar bu çektiğimiz zincirlerin üstüne yine sık iğnelerimizi dolduruyorduk. Ben bu sırayı öreyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben çantamı ördüm, bitirdim bir kısmını. Bu ikinci sıra mısır popcornları yaptıktan sonra bir 16 sıra daha düz lacivert ipimle ördüm. Şöyle göstereyim size. Hatırlarsanız başlangıç yerimiz burasıydı. Başlangıç yerine bir tane belirteç koydum. Ben çantamı bu şekilde ikiye açtığım zaman toplamda bu köşeleri saymazsam 66 tane sık iğnem kalıyordu. 66'yı 3'e böldüm. 1, 2, 3. 22 sıra böyle. Araya bir tane belirteç koydum. Burası çantanın kulbu için. Araya da yine 22, yani toplamda 22 tane sık iğne saydım. Yine bu atacı koydum. Sonrası zaten 22 sık iğne. Arka tarafında aynı şekilde buna denk gelen, yani buna denk gelen şeye tekrar karşıya da bir tane ataç koy. Karşıya da bir tane ataç koydum. Karşılıklı denk gelecek şekilde. Şimdi örmeye geçeceğim.
Çanta büyüdüğü için zor oluyor. Yine sık iğne olarak örmeye devam edeceğim. Ta ki o aralardaki ilk işaretleyiciye kadar 22 tane toplamda sık iğne öreceğim. Ben bayağı uzadı video, kusura bakmayın. Evet, bu ataçın olduğu yere geldim. Şimdi ataçı çıkarıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapacağım. Ondan sonra zincir çekmeye başlayacağım. Göz kararı. Ben zincirimi çekeyim. Kaç tane zincir çektiğimi sizinle paylaşayım. Arkadaşlar ben tam olarak 93 tane zincir çektim. Hani siz de göz kararı ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlarsınız. Şimdi 93 tane zinciri çektim. Elimle düzelttim ve de düzgün dursun şey yaparken. Çünkü üstüne çalışacağız. Elimle düzeltiyorum. Ve sık iğnemi, yani bu son 22. sık iğneden belirtecimi çıkarıp şuraya yine sık iğne ile zincirimi bağlıyorum. Aynı şekilde sık iğnelerimize devam edeceğiz. Yine bu köşelere geldiğimde aynı sıraya denk gelen kısımlara yine 93 tane zincir çekip onu da bitireceğiz. Sıra, yani şöyle söyleyeyim, şu ikinci sıranın, yani pardon, bu zincirin üstüne çalışmaya başlayacağımız yere kadar sık iğne öreceğiz. Bu son sık iğneden sonra sizinle tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben bu başlangıç yerinde bitirip ilk zincir noktasına kadar ördüm. Bu son boşluğa da batıyoruz. Ondan sonra bütün zincirlerin üstünden sık iğne yapacağız. Her zincirin içine batarak bu şekilde sık iğne yapacağız. Aynı işlemi arkada da uygulayacağız. Yine bu zincirlerin üstüne batıp sık iğne, sonra sıranın sonuna kadar sık iğne, tekrar ikinci kısımdaki zincirlere de sık iğne uygulayacağız. Yine bu köşeye gelene kadar öreceğim ben. Sonra tekrar görüşelim. Çünkü bu bir üst sırada eksiltme yapacağız. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben ilk sıraları sık iğne doldurarak bitirdim, sapları da. Tekrar başlangıç noktamızdan ilk sapın başına geldim. Burada bir eksiltme yapacağım. Onu da size göstereyim. Bu duvardaki ilk sık iğnemiz. Şuraya batırıyorum ve tığı başına dolamıyorum, bekletiyorum. Bir sonrakine tekrar batırıyorum. Toplamda 3 ilmeğim var tığımın üstünde ve çekip çıkarıyorum. Böylece bir eksiltme yaptım, potluk yaratmaması için. Normal tekrar diğer ilk doldurduğumuz zincirleri, yani ilk yaptığımız sık iğnenin üstüne yine ikinci sıra sık iğne örüyorum lacivert ipimle. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yalnız sıranın sonunda da bir tane eksiltme yapacağım. Ben oraya kadar geleyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben ilk sapın bitimine geldim. Burada da bir eksiltme yapacağız demiştik. Bu
sapın son sık iğnesi. Buraya batıyorum, ipi bekletiyorum, bir yanındakine batıyorum, tekrar çekiyorum, 3 ilmeği birden çekiyorum. Yine aynı şekilde eksiltmemizi yaptık. Yine devam edeceğiz. Aynı işlemi karşıdaki sapta da yapacağız. Ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar öreceğiz. Yalnız bu sefer hep buraya kadar örmüştüm ya, sapın başlangıcına kadar. Bu daha önce işaretle belirteçle işaretlediğimiz ilk başlangıç noktasına kadar öreceğim. Burada kahverengi ipe geçiş yapacağım. O da bizim son sıramız olacak zaten. Ben bu şekilde bitireyim. Bu sıra başlangıcında tekrar görüşelim. Evet, ben başlangıca kadar geldim lacivert ipimle. Bu sırada kahverengi ipime geçiş yapacağımı söylemiştim. Hemen bir düğüm attım ve lacivert ipimi tığımı kahverengili başlayacağım sıraya taktım. Bu ipi de şöyle kahverengi ipimle kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve aynı noktaya bir tane sık iğnemi doldurdum. Bu arada artık lacivert ipimi kesiyorum. Artık örmeyeceğiz. Lacivertle, kahverengiyle devam edeceğiz. Normal sık iğnelerimi yapıyorum. Ben bu şuraya kadar, son sık iğneye kadar öreyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar, ben son sık iğnemi yaptım. Bundan sonra bu sapları yapacağım. Fakat burada farklı biraz çalışacağız. Onu göstermek istiyorum. Bu ilk başladığımız ilk zincirlerin ortasına batacağız. Hani daha önce ilk zincirlerin ortasına bakıp sık iğne yaptığımız yerlere ve ipimizi uzatacağız. Bir tane sık iğne. Sonra tekrar yandaki zincire batıp sık iğne, bir yandaki zincire batacağım. Yine sık iğne yapacağım. Hani bütün sapı kapsayacak bu uzattığım sık iğneler. Bu şekilde sık iğnelerimi uzatarak yapacağım bütün sap boyunca. Diğer kısımlarda da normal sık iğnemizi öreceğiz. Burası son sıramız zaten. Kaydırma yapıp sırayı da bitireceğiz. Ben sıranın bitimine kadar bu şekilde öreyim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Arkadaşlar, ben çantayı da bitirdim. Bu püskülleri yapacağımız yuvarlağı da yaptım. Taban mantığıyla aynı. 7 tane tekle başladım. Sonra 2 tane çift yaptım her sıraya. Sonra bir tek bir çift. Sonra 2 tek bir çift. Ve sonra 3 tek bir çift olarak bitirdim. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Sık iğne ile kaydırma ile bitiriyorum ki düzgün bir yuvarlak görünsün diye. Ondan sonra zincir çekeceğim monte edebilmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağı yukarı bir 40 zincir çekeceğim ben. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sizi çok da fazla bekletmemek adına sadece hangi adımları izleyeceğimi göstereceğim.
40 tane zincirimi çektikten sonra aynı boşluğa gelip kaydırmayla birleştireceğim. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Sonra da püskülleri yapacağız. Ben tamamlayayım, sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben püskülleri yapmaya başladım. Size de tarif edeyim. 125 santim civarı kestim ipleri. Ondan sonra 4'e katlayacağım. Eşit bir şekilde. Şöyle göstereyim. Ben daha önce püskülleri de yerleştirmiştim. Bu şekilde 4'e katlıyorum. Ve bu zincirimin altına sık iğnelerin tepesine batıp tığımı alttan bu iki ipi geçiriyorum. Şansa bir tanesi geldi. Şimdi tekrar yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. İkisini birden çekemedim. Şimdi şu ilk gelen boşluğa iki ilmeğimi birden, iki ipimi birden takıyorum. Ve iki kat olduğu için birazcık zor oluyor. Çıkarıp içinden geçiriyorum. Bir tane daha yapacağım. Eşit olsun. Afrika totemine benzeteceğim. Evet, sonuncuyu da yaptım. Gene yapamadım. Bu sefer olacak inşallah. Bu şekilde geçirdik. Bu şekilde bitti. Arkadaşlar aşağıda bir de 4'e katladığımız için ayrık olmayan yerler var. Onları da keseceğiz. Bu şekilde ben çantaya monte edilişini göstermek istiyorum size. Çantanın bu sap kısmına bu şekilde geçiriyoruz. Böyle yatırıp da göstereyim size. Sonra zaten videonun başında bitmiş büyük halini göreceksiniz. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.